Bugün Kaz Dağları'nın içinde yer alan Agonya Ovası'ndan hepinize selamlar, sevgiler. Agonya Ovası denince ilk akla gelen çilek üretimi ve kapya biberi üretimi arkadaşlar. Burada yaklaşık 40 dönümlük arazide çilek üretimi yapan Bayrak ailesinin şehirden köye göç hikayesini dinleyeceğiz. Aynı zamanda taşındıklarında yaşadıkları zorlukları ve buradaki üretim hikayesine birlikte tanık olacağız. Hazırsanız yayınımız başlıyor. Bu taraf komple Montero. Aşağı taraf Albion. İki çeşit fidemiz var burada. Bu taraf geçen sene ektiğimiz biberler. Halen duru, yeni sürülecek, yeni işlenecek. Böyle tarla 2 kere sürülür. Ondan sonra karıklar çekilir. Üstüne damlama döşenir. Sonra naylon çekilir. Naylondan sonra da pürmüzle delikler açılıp o deliklere dikimler yapılıyor. Bu fideler bize böyle gelir. Daha uzun gelir. Şu aldaki fazlalık kesmezsek dikerken bu büküldüğü zaman tutmaz. Bunu tekrar kesim yapıyoruz. O şekilde bayağı bir yine işçiliği var bunun. İşçilik olmadan yine dikemiyoruz. Ondan sonra bunlar bu deliklere getirip pürmüzle deldiğimiz deliklere dikiyoruz bunları. Etrafını tekrar bastırarak. Tarlada geçiyor yazımız. Değil mi? Evi unutuyoruz yaz gelince. Evet. Sürekli tarlada. Kesinlikle. Sürekli tarladayız. Sılamalar yazın genelde gece yapılır. O yüzden de biz ev yüzü görmüyoruz. Evet. Sürekli buradayız. Gece gündüz buradayız. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor ya. İyi hadi bakalım. Allah kolaylık versin. Asıl işin ustaları bu ablalar. Bu bölgenin işçileri bunlar. Kasım çekimini de çeken burada bak göğsünden o dikildi nasıl oldu. Evet. Ha, onları Aynen da gösterelim öyle. evet. Bak. Evet. Sonbaharda dikilenler nasıl canlanmış bak. Ha onu gösterelim. Gidelim bakın. Gel alttan gidelim. Gidelim oraya da gidelim. Kolay gelsin size. Hadi kolay gelsin. Komple sonbahar dikimi çiçeklere dönmüş bak. Hepsi çiçek. Aslında biz bu çiçekleri kaç sefer kesiyoruz ki daha köklensinler diye. Çünkü bunu koparmazsan gücünü buna veriyor, köklenmiyor. Bunun köklenmesi için de defalarca bu çiçekleri koparıyoruz biz. Kopardıktan sonra daha çok kökleniyor. Bunları atıyoruz biz. Doğal organik çilek bu. Kesinlikle Çanakkale Yenice Kalkın Belediye'mizin ürünüdür. Kesinlikle organiktir %100. Tek patentini alan çileği yeri bölge bu olarak burası. Analiz yaptırabilirler. Evet. Bir de çilek zamanı gelip çekmek lazım değil mi? Evet. Ne zaman şimdi ilk ürün? Haziran'da çıkar. İlk ürün. 15'ini bu sene bunu bu sene hava iyi gidiyor da erken çıkar. Şimdi bu yeniden çıkar ama ikinci yıllıklar Mayıs'ın Nisan 15. sonunda Mayıs'ın 10'unda o şekilde çıkıyor. Evet. Ha, Mayıs'ın 10'unda. Bu sene Mayıs daha da sonuna erken kadar çıkacak çünkü hava ikinci sıcak yıllıklar geçiyor. öyle çıkıyor ama bunlar Haziran'ı bulur çıkması. Bunlar biraz geç çıkar. Bunlar da çıkar ama ilk çiçekleri kesiliyor. Kökü sağlamlaşsın diye o şekilde. Evet. Biraz köke çalışıyoruz. Aynen. Mahsullerden daha oluyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz. İyiyim. Teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Cümlemize. Buraya taşınma hikayenize geçmeden önce sizi tanıyabilir miyiz? Sizden başlayalım. Adım Medine. Aslen Elazığlıyız. İstanbul'da oturuyoruz. Emekli olduk. Bir ovaya gidelim, bir köye gidelim, yerleşelim dedik. Şöyle bir şehir hayatından çekilelim dedik. Yeter artık. Geldik buraya işte. Sevdik burayı. Aldık birkaç dönüm. Uğraşıyoruz. Çilek yapıyoruz. Aronya yapıyoruz. Kırmızı biber yapıyoruz. Güzel. Ortam da hoş.
Yani şu an memnunuz şimdilik. Evet, siz de tanıyalım abi. İdris Bayrak ben. Aynen Elazığlıyım ben de. Geldik bir arazi aldık. Sonra büyüttük işte 40 dönüm bir arazi yaptık. Onunla ilgili işte şu anda aronya yapıyoruz. Guciberi denedik. Fujita denedik. Kırmızı kapya biberi. Çilek ağırlıklı gidiyoruz. Bunun daha çok müşterisi olduğu için daha sorun olmadan daha rahat yürüyebiliyoruz. Oksijen olarak güzel bir bölge. Temiz bir havası var buranın. İnsanları da düzgün. Bunun kaç dönümü çilek, kaç dönümü aronya? Şu anda 27 dönüm çilek olarak gözüküyor. Bizim 5 dönüm aronyamız var. Bir aşağı yukarı bir 14 dönüm de kiraya verdik. 14 dönümde kiraya. Evet, onlar da çilek yani. Şimdi peki buraya taşınmadan önce ne işle uğraşıyordunuz, ne yapıyordunuz? Biraz önceki yaşamınızı anlatabilir misiniz? Daha önce aslen Elazığlısınız Evet. ama İstanbul'dan buraya İstanbul'dan gidecektiniz. buraya geldik. Biraz İstanbul'daki yaşamınızı anlatabilir misiniz? İstanbul'a ben tekstilden uğraşıyorum. Eşim de öyle. Tekstilde uğraşıyor. Kısa dönemde olsa eşim de tekstilde çalıştı. Ben tekstilde yıllarca tekstilde model tasarım yaptım. Türkiye'de gezmediğim şehir yoktu. Çok gezdim. Bütün şehirlere gidip makine kuruyordum. İnsanlara eğitim veriyordum. Sonra işte şehir hayatından sıkıldığımız için orada da aslında bizim geniş yerimiz yine vardı ama ne hikmetse İstanbul'da artık daralıyorduk. Nefes alamıyorduk. Çıktık dışarı. Şimdi çocuklarımız orada yine gidip geliyoruz tabii. Kışın yine İstanbul'dayız. Ama orada dayanamıyoruz. Gerçekten artık duramıyoruz. Mecburen bu taraflara kendimizi attık. Gidip geliyoruz. İstanbul'daki yaşamınızı özlüyor musunuz? Nasıldı orada? Vallahi bazen özlüyorum, bazen özlemiyorum. Şurada şimdi doğada tabii yaşamak, bahçede, tarlada uğraşmak değil mi? İnsan stresini atıyor. Orada sürekli evdesin ya da iştesin. Dört duvar arasına gelip giriyorsun. Şehir hayatı nereye kadar? Bir de gençlikte şehir çekiliyor. Belirli bir yaşa geldiğin zaman daha böyle rahat bir ortam arıyorsun. Daha sakin bir yer arıyorsun. Doğayı arıyorsun. Yani sonuçta bütün insanlar bakıyorum şimdi öyle olmuş. Belirli bir yaşa geldikten sonra herkes köylere dönüyor ya da ne bileyim kendine bir yazlık ediniyor, bir bahçe ediniyor, bir yerlere gidiyor. Kimse şehirde çok kalmıyor. Özellikle şu an gençler hep daha çok genç kesim var. Şehirde hep gençler var. Bizim yaş gruplarımızdakiler genelde artık bakıyorsun böyle sakin ortamlara çekiliyor. Köy yerlerine ne bileyim tatil yerlerine daha böyle Size de soruyorlar mı ya niye kendi memleketinizde değil de işte Çanakkale'de Kaz Dağları'nın içinde böyle bir kalkmış. Vallahi biz memleketi tabii ki istiyoruz. Yani şey değil Evet, ama soranlar memleketten oluyor. kopmadık. Gidip geliyoruz ama şöyle bir sıkıntımız var. Çocukların yanına da uğramak zorundayız. Çocuklar okula gidip geliyor. Biraz Her uzak kalıyor an bize, bir evet. yaklaşıp gidip Memleketimiz. gelmek yani çocuklar mesafeyi koymuyoruz tabii. Buradan Mecbur- tabii İstanbul ne kadar sürüyor? 5 4 saat, 5 5 saat saat yani sürüyor. için gidişine göre ama 4 saatte 4,5 saate kesin gidiyoruz. Yani bir aksilik çıkmazsa gidip geliyoruz biz. Çok uzak Oradaki memleketimiz. iklim şartları burası gibi elverişli değil tabii ki. Yani burada suyu ne bileyim havası biraz daha ama bizim şu anda kurak geçiyor orada. Yani çok şeyde yaptığın emekler de boşa gidiyor. Çünkü yani ürettiğini satamıyorsun. Pazar yeri yok sonuçta. Memlekette mi? Evet, evet. Pazar yeri yok. Yani pazar yeri olmadığı için de boş emek veriyorsun. O yüzden de burada şimdi bizim bir sıkıntımız yok. Yani her sene biz ekin yapmadan önce sözleşme yapıyoruz zaten. Sözleşme yaptığımız için ona göre biz ekim ekiyoruz. Yani şimdi Kiminle sözleşme yapıyorsun? ya genel yabancı firmalar yani Türk firmaları yok tabii ki bunlar. Hepsi yabancı firmalar yani. Sonuçta Yani ürünlerinizi o süreci biraz anlatabilir misin abi? yani Nasıl şimdi oluyor? şöyle biz 2025'teyiz. 2026'nın sözleşmesini 10. aydan sonra başlıyor yapmaya. Sen ne kadar arazi yapacaksın, ne üreteceksin, ne yapacaksın ona göre sana destek ve plan proje yapıyorlar. İnsanlar diyor ki işte bunu yaparsan bu kadar destek vereceğiz. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Şimdi oradaki o desteklerden dolayı da senin ekini ektikten sonra bir pazar sorunun olmuyor sonuçta. Sen hani gözü kapalı nasılsa benim müşterim var. Benim hani mal satamam derdin, korkun yok. Müşterinin hazır olduğu için de direkt ben ona yapıp firmayla sözleşme yapıyorsun. Ona göre ekinini yapıyorsun. Çıktığı gün adam gelip kapından alıyor zaten. Aldığı gibi aldığı ürünleri kaç kasa aldı yerine boş kasa bırakıyor. Alıp gidiyor. Haftada da 2 sefer ödeme yapıyorlar. Zaten ödeme sıkıntısı da yok. O yabancı firmalar mesela hangi ülkelerden alıyor? Almanya. Almanya mı? Evet. Almanya. Aşağı yukarı bir 4 sene çalıştığımız firma Almanya. Daha önceki Hollanda'ydı. Şimdi Almanya'ya çalışıyoruz biz. Ekim dikim yapmak zor mu? Bu işe nasıl başladınız? Biraz o süreci anlatabilir misiniz? Nasıl böyle hani sizi tetikleyen şey ne oldu? Üretim yapmak Evet. için mi buraya geldiniz? Yoksa böyle hava değiştirelim? İlk hava Öyle mi değiştirelim oldu. Tabii buradaki insanlar hani baktık evet yapıyorlar. Biz de yapabilir miyiz?
Hadi dedik deneyelim, siz de yapabilirsiniz dediler. Tabii ilk sene çok zorlandık alışık olmadığımızdan İlk dolayı. geliş amacınız ama üretim değil. Yani. Değil biz hobi diye geldik zaten. Hobi diye Hobi diye geldik. geldik. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Aynen öyle, hobi diye geldik ama sonra baktık arazimiz var, evet, boş dursun olmuyor. Biz de daha genciz, çalışabiliyoruz. Dedik bir şeyler yapalım. Sağ olsun arkadaşlar bizi yönlendirdi. İşte başladık, yaptık. Evet, ilk sene çok zor geçti. Gerçekten alışık olmadığımızdan dolayı her şeyi bilmiyoruz. Şartları, üretimi, yapımı, dikimi, insanlarla iletişimi, işçi bulmak, yani çok sıkıntılıydı. Ama çok şükür ikinci senemiz gayet güzel geçti. Alıştık artık her şeye. Çok İlk şükür. tabii işin yabancısısınız. Nasıl Aynen dikilir, öyle. Evet. Nasıl yapılır? Kesinlikle. İlk sene çok zarar ettik Deniz Bey. İlk sene çok zarar ettik. Çünkü şöyle bir şey var. Bilmediğin için önüne ne gelecek onu da bilmiyorsun. Dikiyorsun, bekliyorsun ama bu böyle değil. Bunun çapası var, otunu yolmak var, buna bakmak var, ilacı var bunun. İlk sene gerçekten bizim için bayağı bir şey geçti. Ama çok şükür şu an gözümüz kapalı yapıyoruz. Artık her şeyi öğrendik. Peki burada yaptığınız üretim, yani o yabancı firmalar alıyor dediniz ya. Evet. Onlar sizden organik mi alıyorlar? Organik, kesinlikle Organik organik. alıyor. Bunun bir şartı var mı? Bunu Tabii kesinlikle öyle. Tabii Yani burada zaten yaptığımız ürünlerde asla bir yabancı madde olarak kullanamıyoruz ki onlar zaten dediğim gibi onlar programı ona göre düzenliyorlar. Yani organik olduğu için haftada bir ya da 15 günde bir bizden gizli tabii ki geliyorlar. Ürünleri alıp götürüp laboratuvarda tahlil ediyorlar. Sonra getirip tekrar işte ona göre eğer ilaç varsa almıyorlar. İlaç olduğu zaman sen ceza kesiyorlar, almıyorlar ama organik olduktan sonra sıkıntı yok. Her şekilde alıyorlar. Bu çevredeki komşularımız, arkadaşlarımız hepsi şaşırıyor. Yani biz yıllardır buradayız, biz sizin kadar yapamıyoruz. Siz bunu nasıl becerdiniz, böyle yapıyorsunuz diye. Ama bunu hep eşim şu yaparak bakıyor. Bu nasıl yapılır, buna ne verilir? Bu firmalar anladığım kadarıyla tabii sizin anlattığınıza göre yani onların istemediği bir gübreyi, bir ilacı atamıyorsunuz. Deniz Bey şöyle söyleyeyim. Hani organikte şöyle. Gübre diye bir şey yok bizde. Evet. Gübre yok. Bizde ne var? İnsanın Potasyum, vücudunda kalsiyum. eksik olan ne var? Mineral. Biz mineral Aynen. veriyoruz bunları. Biz gübre etkisini kullanmıyor. Yani Aynen. kalsiyum, potasyum, fosfor, işte çinko, demir, bakır ne eksik varsa onlar. Biz bunun haricinde senin bahsettiğin o numaralı gübre verilmez bizim burada. Buradaki tarla çileğini cinsi nedir? Mesela kaç ay ürün alabiliyorsunuz? Biraz bu detaylı. Bizim şimdi yani Nisan 15'inde başlar. Kar biter, bizim çilek başlar. Don vurmayana kadar çilek var burada. Hiçbir belki dünyada bu kadar uzun süreli verim alan hiçbir bölge yok. 9 ay. Evet, yani bizim 8-9 ay biz ürün alıyoruz. Evet. Ki bu sene kış geçmedi, halen çilek var yani tarlada var. Ama olarak baktığında çok uzun süreli bir bölgede biz ürün alıyoruz yani. Mesela bir kere dikim yapıyorsunuz. Kaç yıl ürün alabiliyorsunuz? 3 yıl. 3 yıl boyunca ürün İyi bir fide ise, evet, zarar görmediyse, kurumadıysa, bakımı da iyiyse 3 yıl alabiliyorsun. Yoksa 2 yıl alıyorsun. Tabii arada kuruyan oluyor. Onu aşılamalı, bir sürü aşılama yapıyoruz tekrar. Bunlar 7 veren değil mi? 7 veren değil. Şimdi bu genel olarak bu fideler her yerde öyledir. Millet herkes 7 veren diyor ama öyle bir şey yok. İklim şartlarının yani o bölgenin yüksekliğine göre fide verilir. Yani mesela bizim burada şu anda Albion var, Montero var. Ağırlıkta olan San Andreas biz denedik, olmadı. Burada mesela buraya asla olmuyor. Akdeniz fidesi olduğu için burada yetişmiyor. Olmuyor. Biz buraya yaptık işte, zarar ettik bunlarda. Ama olmadı. Albion, Montero evet. Buranın çok dayanıklı olarak baktığımızda fidesi budur. Yavaş yavaş bir iki firma daha deneniyor ama şu andaki bizim burada tam oturan, buranın toprağını seven Albion'la Montero. Yani 40 dönüm arazide üretim yapmak sadece tabii ki 2 kişiyle olacak iş değil bu. Her Kaç gün kişi bunu yapabiliyorsun? Yani hiç bize işçi olmayan gün yok zaten bizde. Her gün yani 10-15 kişi kesin var bizde. Tabii ona göre artık servisler ne getirir? Sonuçta işçiler de burada bizim olarak baktığım taşıma sistemiyle geliyor buraya yani. Buranın yerleri değil. Yani işte genelde Edremit'ten, Akçay'dan, Çanakkale'den, Yenice'den, Balya'dan, Havran'dan, bu bölgeden çok servis geliyor bize. Yani çok işçi geliyor bölgelerden. Biga'dan, Çan'dan geliyor. 15 kişi çalışıyor. Yani günlük minimum 10-15 kişi kesin çalışır bizde. Yani o 9 aylık süreçte. O 9 aylık sürece devam ediyor, evet. Aynen. Geldim bir baştan zaten bırakmıyorlar. Çünkü bıraktığın zaman bir de işçi bulamıyorsun. Bu iş karlı mı? Vallahi şimdi seneyi tutmuyor. Bazı sene evet karlısın, bazı senede karlı değil. Ucu ucuna gidiyor bazen de. Şimdi verime bağlı, yıla bağlı, sıcaklığa bağlı. Biliyorsunuz çilek çok sıcağı sevmiyor.
Havalar sıcak oldu mu verim bayağı düşüyor burada. İşçi parası bayağı bir yüksek burada yevmiyeler. Ya bazen iyi oluyor, Geçen bazen de sene, işte. mesela bu sene şu anda ne kadar? Yevmiyeye başladınız Bu mı? sene 1000 liraymış. Evet, şu an 1000 Erkekler lira. 2000 lira, bayanlar 1000 lira. Erkekler 2000. Evet, bayanlar 1000 lira. Evet. Niye öyle bir eşitsizlik var Şimdi abi? eşitsizlik şöyle, erkekler biraz daha beden ağırlıklı çalıştıkları için biraz daha ağır işlerde çalışıyorlar. Ondan dolayı kadınların da biraz daha hafif işlerde çalıştığı için onlar da öyle bir şey Ya kurmuşlar. şöyle, biz burada bir tanıdığımız vardı. Gittik tarlasında çilek topladık. Yani bize dedi ki toplayın, bir kova toplayacağız mesela. Bir kovayı toplayana kadar bayağı Kesinlikle zahmetli bir şey yani, öyle çok kolay bir zahmetli. iş değil aslında. Ya kesinlikle bu iş Alışık olmayınca bu iş öyle, kolay evet. değil. Ama alışıksan Bu iş çabuk asla topluyorsun. kolay değil yani, dışarıdan göründüğü gibi değil. Bana göre kim sorarsa sorsun, çileğin ismi çile olması lazım. Çok çilesi var. Çünkü Belki de oradan geliyordur. diyorum yani Kesinlikle. kesinlikle çile olması lazım. Çünkü yani bir de biz organik yaptığımız için yani otunu komple temizliyor. Yani çürüğe nasıl bakıyorsun? Bu da gerçekten bütün bitkiler öyledir. Yani sen çocuğa baktığın gibi buna bakmak zorundasın. Bir gün aradan çık, 2 gün ipin ucu kaçar, bir daha tutamazsın. Yani her gün içindeyiz, her gün temizlik yapıyoruz. Zaten genel olarak da buradaki insanlar da zaten sevmezsek yapamayız. Onu diyorlar ya, biz yıllardır çiftçilik yapıyoruz ama biz sizin kadar ne temiz tarla yapabiliyoruz, ne temiz iş yapabiliyoruz, ne de o kadar verim alabiliyoruz. Niye alamıyorsunuz? Çünkü dediğim gibi yani ben sabah geliyorum, akşama kadar ben işçileri götürüp getiriyorum. İşçiler de 3'te 4'te bırakıyorlar ama ben gece 12'ye kadar buradayım. Ben iş bitene nerede bir eksik gidik varsa sürekli onlarla mücadele ediyorum. İşte çok seviyorum. Hani uğraşmak için bir şey yetiştirip insanlara vermek, bir de doğal olarak verdiğin zaman daha çok mutlu oluyorum. Çünkü insanları zehirlemiyorum. İnsanlara gerçekten faydam var, katkım var. Onda çok mutlu oluyorum. Ama bir gerçek var. Bizim maalesef ki insanlarımız bunu alışmadılar. Ya bizim raf ömrü uzun olan her üründe muhakkak ilaç vardır. Ne olursa olsun yani aklına ne geliyorsa muhakkak bir ilaç katkı var ki onun ömrünü uzatmışlar. Doğal olarak hiçbir şekilde ürüne oynamazsan zaten onun da raf ömrü o kadar uzun olmaz. Şimdi ben çileği getiriyor, adam diyor ki ya ben bir hafta daha kalsın diyor. Hiçbir şey olmuyor. Yok abi, mümkün değil yani, çünkü bu olamaz. Yani şimdi sen baktığında çilek burada kopar, 2 saat sonra bakıyorsun rengi değişti. Niye? Çünkü biz doğal yapıyoruz. Bu işe başlamak isteyen gençler için olsun ya da yeni başlayan sizin gibi, hani siz ilk başladığınızda dediniz ya biz bilmiyorduk bu işi, sonradan öğrenmeye başladık. Evet. İlk başlayan kişilere tavsiyen ne olurdu abi? Ya ben şunu söyleyeyim, gerçekten bunu artık bizim yani baktığın zaman dünya artık o tarafa gittiği için bizim teknoloji kesinlikle bilmek lazım ve bilinçli artık akıllı tarım yapmamız lazım. Akıllı tarım yapmak için de kesinlikle bu işe gençlerin girmesi lazım. Gençlerin yani baktığın zaman etraftaki herkes gidip de masa başı işi arıyor ama normalde bunun kadar bu keyif veren, yani bir şey yetiştirip de bir insanlara gönül rahatlığıyla sunmak ne kadar güzel bir şeydir. Ondan sonra baktın ya evet, bizim şu anda herkes işte destekler var, şu var, bu var değil. İnan ki bizim desteklerimiz yok ama şöyle bir destek var. Devlet evet belli bir şeylerde sana imkan veriyor, kurs veriyor, eğitim veriyor, şey yapıyor ama yetek sen gönüllüden yap. Ben geçen sene gittim arı istedim. Bana dedi ki sen arıcılık sertifikan yoksa biz arı vermiyoruz sana. Ben çok sevindim. Yani çünkü kara düzen her şey al götür yok yani. Şimdi sertifikası var mı? Var. Nereden alabilirler? Nasıl? İl Tarım Müdürlüğü'nden, ilçe tarım müdürlükleri sürekli konferanslar düzenliyor, eğitimler veriyor, seminerler veriyor ki biz şu anda Arunya için. Bu, yani kursun ismi ne oluyor orada? Toprak yönetimi mi? Ne oluyor abi? Yok, çiftçi tarım yani bunda gittiğin zaman tarım olarak gidiyorsun ama biz tıbbi aromatik bitki yapıyoruz şu anda Arunya için. Arunya için şu anda bizden sertifika istiyorlar mesela. Biz daha onu geçemedik. Onu da inşallah belgesini alırsak çok mutlu olacağız. Burada mesela Balıkesir'de Bahçemin var öyle. Evet. Tıbbi aromatik bitkiler. Aynen kesinlikle evet. Sertifika veren kurum bir orası var şu anda. İşte senede o bir sefer bir sınavı biz kaçırdık mesela onu. Bir de bu sene bekleyeceğiz. Yani onu da işte biraz daha artması için de biraz daha genişlemesi için. Aronya nasıl, Aronya'ya başladınız? Onu nasıl? Ya Aronya'nın şimdi internetten dediğim gibi ben sürekli araştırdığım için şimdi bakıyoruz. Mesela Mavi Yemiş, Aronya, Guciberi değişik firmalar buna tıbbi aromatik olarak çoğunlukla biz dışarıdan alıyoruz buna ürünleri. Ki bizim memlekette de yetişmeyen bir şey yok. Dedik ki böyle yani biz bunları da deneyelim, şey yapalım. Ben önce 2 ufak 3-4 ağaçtan mı başlıyoruz? Sonra bakıyoruz eğer gerçekten bir talep var. Bir de şu anda Avudu da denedim. Frenk üzümü de deniyorum ben şu anda. Ama bunlar gençler olsa, gençler inan ki hevesli böyle bir heyecanla girseler çok büyük şeyler başaracaklarına inanıyorum yani. Çünkü zaman artık teknoloji zamanı. Keşke biz bunu birkaç sene önce yapmış olsaydık. Yani dediğim gibi ben 10 sene önce başlasaydım daha çok mutlu olacaktım. Böyle düşünüyorum. Daha iyi oluyor gerçekten. Şimdi arka tarafınızda da bir kulübeniz var. Evet.
İşte tarlaya geldiğinizde burada dinlenebiliyorsunuz. Aynen, dinlenmek için, Ama aynı namazımızı zamanda kılmak için. Kalkım'da yaşam alanınız Kalkım'da. Aynen. Biraz burada yaşamın nasıl olduğunu, özellikle kadınlar için zor mu, kolay mı? Biraz anlatabilir misiniz? Şimdi biz kendimize göre bir alan kurduğumuz için şu an çok sıkıntılı değil. Bizim için kolay. Biz tüpümüzü getirmişiz, ocağımız var, yatağımız var. Yorulduk mu dinleniyoruz. Yemeğimizi yapıp oturuyoruz. Yani öyle bir şey kurduk kendimize, bir düzen. O konuda iyi ama direkt bir tarla olsa hani belki alışık olmadığımızdan dolayı evet bize zor gelir. Böyle hemen her şeyi su arıyoruz. Daha düzen arıyoruz, masa arıyoruz, böyle her şey. Ama biz şimdi burası bizim geniş bir alan olduğu için biz kendimize kurulu bir düzen yaptık şurada. Küçük bir ev. İşimizi de görüyor. İşçilerimizin de işini görüyor. Evet. Gelenler yani. Normalde Kalkım'da oturuyorsunuz. Normalde Kalkım'da oturuyoruz. Evimiz Evet. orada, evet. Bu Agonya Ovası'nda yaşamak nasıl? Hani buranın havası, şehirden geldiniz. Size nasıl bir katkısı Buranın oldu? havası çok güzel. Kesinlikle kendi adıma konuşayım. Ben mesela İstanbul'da bayağı bir rahatsızdım. Benim hem astım astımım var benim. Bir de karaciğer rahatsızlığım var. İkisinden de ben aşırı bir tedavi görüyordum. Biz buralara geldik işte. Ben burayı çok sevdim. Gerçekten buraya geldiğimden beri ilaçlarımı bile doğru dürüst kullanmıyorum. Şekerim, tansiyonum var normalde. Onları bile yani tansiyonu gene arada atıyorum da şekeri tamamen bıraktım mesela. Hiç kullanmıyorum. Neden? Çünkü gün boyu bahçedeyim, dolaşıyorum. Vücut hareket halinde insanlarla yani kafa olarak da iletişimdeyiz. Muhabbet, sohbet, iş güzel gidiyor. Seviyorum burayı. Havasını da seviyorum. Çevresini de seviyorum. O tabii hareket etmek. Vücut hem tabii havasının temiz olması. kesinlikle suyu, havası, her şeyi çok güzel buranın. Yani bana çok yaradı. Ben burayı seviyorum da. Yani bilmiyorum 5-6 yıldır buradayız çok şükür. İnşallah birkaç sene daha kalırız, Rabbim hayırlı bir ömür verdiyse. İnşallah. Ama yani gelmek isteyenler olursa da öneririm, gelsinler. Gerçekten buranın havası çok güzel. Buranın en güzel yanı nedir? Yumurtayı doğal alıyorsun, zeytini doğal alıyorsun, peyniri doğal alıyorsun. Katkısız birebir birinci elden aldığın için çok gönül rahatlığıyla tüketebiliyorsun. Ama maalesef işte oraya geldiğin zaman, İstanbul'a geldiğin zaman biz gidip bir saat etiketini okuyoruz, bir saat inceliyoruz. Acaba biz ne yiyoruz, ne içiyoruz? Eve geliyoruz yine diyorlar ki işte saateydi, şu vardı, katkı vardı, bilmem ne vardı. Bütün hevesin kaçıyor, bütün şeyin kaçıyor, güvenin de yok kalmıyor artık. Ama biz burada dediğim gibi biz burada keşke biz bunları bizim insanlarımız da alışsa. Yani biz yabancıları satacağımızda tabii biz bir para kazanıyoruz ama benim gönlüm rahat değil. Çünkü niye rahat değil? Ya bizim vatandaşımız yesin. Yani ben doğal yapıyorum, organik yapıyorum. Niye faydalanmasınlar diye. Ama maalesef biz artık bu etikete, parlaklığa, gösterişi bırakıp da gerçekten biz sağlıklı yaşamaya başlarsak, biz de bir şeyler aramazsak biz de sağlıklı yaşayacağız. Ama biz hep sürekli böyle gösterişte şey olduğu için maalesef o zaman da ne oluyor? İlla ki bir katkı olacak, bir şey olacak. O ürünün o hale gelmesi lazım. İnsanlar onu tüketiyorlar. Maalesef temiz gıdaya ulaşmak artık çok zorlaştı yani. Kesinlikle temiz öyle. Yapan çok az insan var. Ki bu bölgede yani Allah'ın bir hikmetidir. Toprağa ne atarsan yetişmeyen bir şey yok. Ben hiç bu kadar verimli bir toprak bir yerde duymadım ben. Yani narenciye hariç tabii. Narenciye olmuyor burada. Biz denedik, onları da denedik. Narenciye olmuyor. Bir gerçek o. Bölge olarak Narenciye haricinde ama her şey oluyor. her şey oluyor. Yani bu da bir hikmetin. Bu tarafta bakıyorsun cevizle kestane çok ağırlıkta dağın bu tarafı. O tarafa da gidiyorsun zeytin, incir ağırlıkta. Narenciye ağırlıkta. Yani o yüzden baktığında mesela burada fındık da yetişiyor. Karadeniz iklimi de var burada. Fındık da yetişiyor. O bu tarafta yetiştiremezsin. Yani tabii ki buna şey ama onun haricinden normalde baktığın zaman toprağı çok verimli bir toprak, kumlu bir toprak, şey çok güzel. Hava tabii ki oksijeni çok güzel buranın. Kesinlikle sağlıklı bir bölge yani oksijen Peki, olarak. buraya gelip hani üretim yapmak için siz ilk zamanlar satın aldınız, satın alma yaptınız. Evet. 6 yıl önceki fiyatlarla şimdiki fiyatlar bir değil. Değil çok inanma uçuk bir rakam var. İnanılmaz bir yükselme var fiyatlarda. Uçuk bir rakam var yani evet. çok büyük rakam yani hiçbir şey yapmasalar ve toprak şimdi paraya yatırdığın zaman toprağa sana 10'a 15'e katlıyor yani 1'e 2'ye değil 10'a 15'e katlıyor. Ben burada 6 sene önce ben 9 lira aldım dönümünü şu andan nereden baksan 600-700 liradan aşağı yok yani öyle diyeyim sana Dönüm ki olarak. evet dönüm olarak yani şimdi baktığın zaman öyle bir rakamlar var yani şimdi o zaman biz aldığımız zaman geldik insanlar yok yere toprak satıyorlardı çünkü şeydi yani kimse talep yok. 9-10 lira olan dönüm Aynen öyle. fiyatları şu Tabii, anda tabii. 500-600 civarında. Aynen kesinlikle Aynen öyle. öyle oldu. Kesinlikle öyle.
Yani ilk Bayağı aldığım, güzelmiş evet yani. ilk aldım 9 liradan almıştım ben. Ondan sonra her sene tabii 9 lira aldım. İkinci sene sonra 150-200 lira aldım. Üçüncü sene biz Aynen, 300-400'e oldu. aldık ki en son 500-600'e aldık biz tabii. En son geçen sene aldım. 600 liraya yaptım. Şimdi o zaman da artık biz toprağı kestik, dedik yeter bu kadar. Çünkü uğraşamıyoruz. Bir hedef koyduk. Ama onun haricinde tabii ki biz burada bu bölgeyi gerçekten seviyoruz. Burası oksijen olarak, temizlik olarak, sağlık olarak çok güzel bir yer. Hem yaşama için hem de insanlar için de çok karabalık curcuna olmadığı için sakin yani. Peki hep olumlu yanlarından bahsediyoruz. Buranın olumsuz yanları hiç yok mu? Hani şu yönden eksik, bu yönden... Var tabii, Şöyle- illa ki olumsuz olmayan tarafı olmaz mı? İlla ki vardır. Yani eksik tarafları da çok. Ne gibi mesela? Ya eksik tarafı şöyle bir şey. Kalkımın çok gelişmemiş olması. Kalkım bayağı bir bayağı kaç yıldır bir beldeymiş. Yani eski bir belde ama sonuç olarak Evet. gelişmemiş. Çok gelişmemiş. Her istediğini gene bulamıyorsun. Gene tabii başka köylere göre gene iyi. Gene istediğimiz şeyler ufak tefek olsa da bulabiliyoruz en azından. Genel Güzel. anlamda mesela bir alışveriş yaptığında daha büyük işte sağlık... İşte biz metropolden geldiğimiz için alıştık o yüzden. Biz genelde işte Edremit'e gidiyoruz. Biz genelde alışverişimizi orada yapıyoruz. Tabii burada da ihtiyaçlarımızı gördüğümüz oluyor da ama büyük alışverişlerimizi Edremit'e gidiyoruz. Keşke burada güzel bir hastanemiz olsa. Bak onu ben hep böyle aklımda çok büyük eksiklik, bana o geliyor. Gerçekten buranın sağlık ocağı çok bakımsız. O konuda hiç şeyi yok sağlık ocağın, gidiyorsun. Yani temizlik olarak da ben olarak da hiç şey yapmıyorum. Hijyen olarak yok. Yani güzel bir hastane olsa, gerçekten sağlık ocağı olarak da olsa, yani temiz olsa. Yani şehrin içi de çok şey değil. Bakımlı değil yani. Sosyal hayat nasıl? Sosyallik konusunda. Sosyallik fena değil. İdare ediyor gene başka yerlere bakaraktan. Hı. Tabii küçük bir yer. O kadar oldu. Aynen, gene iyi yani. Gene bir çarşısı marşısı, kahvesi, gene bir şeyleri var en azından. Gençleri biraz da bu yönden herhalde cezbetmiyor değil mi? Etmiyor yani, millet Aynen öyle, alışmış artık. kesinlikle. İşte böyle yerlerde ne bileyim hani böyle daha kafeteryalar, gençlerin de gidip eğlenebileceği ya da oturabileceği yerler olsa. Yaptılar bir yer, gene sağ olsun bir yer yapmışlar. İyi, gene biraz insanlar gidip geliyor oraya da. Birazcık daha bir şey oldu. Yoksa hep insanlar dışarı kaçıyor işte. Dışarıdan gelen var mı öyle yeni göçler oldu mu? Komşularınız, yeni üretim yapmaya gelenler. Duyuyor Ya musun? gene tabii duyuyoruz. Gene var. Ya bayağı her bir- sene nereden baksan bir 10-15 kişi tanıyorum yani yeni gelen, Bayağı bir bu gelen bölgede oldu bu son yatırım 2-3 yapan ya da yılda, evet. yerleşmek için gelen insanlar bayağı var tabii bir ki. oldu gene. Nerelerden gelen daha çok göç alıyor sizce? Gurbetçi var. Gurbetçi çok ağırlıkta geliyor ama ona baktığın zaman da ne bileyim. Yani Sivas'tan gelen de var, Erzincan'dan gelen de var. Konya'dan Trabzon'dan çok var. geliyor. Konya çok ağırlıkta burada. Konyalı Urfa'dan çok burada. gelen buraya Urfalılar çalışıp çok geliyor. Yani sonuç yerleşen olarak var. Adanalı çok. Madenlerde komple Adanalılar çalışıyor mesela. Adana'dan çok gelen var. Adana'lar evet, çok yani, buralardan. Adanalı çok geliyor buraya. Kozmopolit oldu yani. Ya kesinlikle öyle. Öyle oldu ama dediğim gibi yani buradaki bizim aslında bu bölge çok termal olarak çok iyi bir bölge. Çok iyi bölge. Sıcak su da var. Sıcak su çok var ama zannedersem. bunu tanıtımını yapamadılar. Bunu beceremediler. Evet, Yani turizm Papu'da işte olarak bunu yapsalar bakımsızlıktan kapanmış yani. çoğu şeyler olarak baktığında buradaki hizmet şöyle yani yollar halen iki şeritli yol dağ yollar. Biz defalarca belediye başkanı birebir ben çok görüşüp de yaptığım zaman ya biz bunu değiştirecek, hani bunu yapsak şöyle olsak daha iyi olacak. Bizim halkımız alışık değil. Şimdi sen vermezsen, alıştırmazsan zaten alışmayacak ki. İşte dediğim gibi yani yollar dar, halen burada doğalgaz yok. Var, kaç senede söz veriliyor ama çok üstünde durulmadığı Evet, için bak, gelmiyor doğalgaz çok doğalgaz. büyük bir eksiklik Şimdi öyle burada. olduğundan işte dediğim gibi genç niye gelmez? Genç çünkü burada gençler artık alışmış. AVM'lere alışmış. Büyük Kesinlikle. sinemalara, tiyatroya alışmış. Gezme tozmaya alışmış ama burada bu imkanlar yok. Olmadığı için de gençler belki konuşacağım ama sonuçlara baktığın zaman Edremit buradan 30 dakika deniz yine var. Bak Akçay'a yakın şeylere baktığın zaman yine Körfez'e biz çok yakınız. Yani burada çok aslında biz yine onu düşünerek buraya geldik. En yakın ulaşabileceğimiz yer. Biz onu düşüne geldik. Onun şeyi iyidir ama tabii dediğim gibi yani gençler için biraz gençlerin de belli bir dönemden sonra şimdi bakıp da artık bazen para olup da alamayacağın çok şeyler olacağını düşündüğü için yarın bir gün muhakkak herkes buna talep edecek, buna mail edecek, buna yönelecek yani. Biraz da hayata nasıl baktığınla önemli. Ya kesinlikle Şimdi öyle. yani şehirdeyken tek sosyalleştiğimiz alanlar neresi? AVM'ler. Kesinlikle. AVM'ydi, evet. AVM'ye gidiyorsun. Her gün her zaman konsere ya da tiyatroya gidebiliyor musun? Gidemiyorsun. Hayır yok Yok. canım. Ama burada istesen dediğiniz gibi yarım saat 40 dakika mesafede
yine şehre ulaşabiliyorsun. Aynen Hastaneye öyle, kesinlikle ulaşabiliyorsun. öyle. Belki kırsalın dediğin gibi eksikleri vardır ama zamanla böyle göçler çoğaldıkça kırsala Aynen. belki bunlar da Ama yani Olacaktır o. en büyük şey burada ne Deniz Bey biliyorsun. Şimdi bizim büyük şehirlerde can güvenliğimiz yok. Çocuklarımız okula gider, gelene kadar biz Aklakare'yi seçiyoruz, yolunu gözlüyoruz. Biri dışarı çıkar, eve dönene kadar yolunu gözlüyoruz. Ama burada o sıkıntı yok çünkü burada çok rahatsın. Yani gece gündüz ne zaman gelirsen gel emin olabiliyorsun ki yani burada çok fazla böyle istisnalar tabii ki vardır ama çok böyle yoğun sürekli olay olup da karmaşa olan bir şey değil yani. Kavga dövüş yok, şey yok, sıkıntı yok. Kapı pencere her tarafa açık, hırsızlık yok, şey yok. O yüzden en güzel, en güven veren şeyler onlardır. Çünkü burada en çok yani benim sevdiğim şey nokta budur yani. Hırsızlık olmuyor. Kimse benim istediğin kadar malın ortada kalsın, cevizler dökülüyor. Ya insanlar gidin toplayın diyorum. Yok abi siz orada yoksunuz, biz toplamayız. Kimse gidip dokunmaz, şey yapmaz. Kimse kimsenin malına asla dönüp bakmaz. bu konuda gerçekten güvenilir bir bölge. Yani dışarıda bir şeyin kalsa çalınmaz yani. Yok Hırsızlık kesinlikle olarak bırakıyoruz biz çok- burada bir dünya Yok, malzeme var. İstanbul'a gerçekten dönüyoruz. öyle. Kışın Bizim 3 ay 4 burada ay her yokuz şeyimiz burada. Her burada. şey ortada işte. Makineler her şey orada. Motorlar hepsi burada. Kimse gelip bakmaz. Yani adama gidip desen de abi git orada bir karpuz kopar al git dersin. Adam abi sen yoksun ben gitmem. Ondan dolayı da güvenilir bir bölge. Yani güvenilir bölge olduğu için de zaten kafan rahat olduğu stresle yaşamıyorsun. Burada biraz da toprakla uğraşıp biraz sağlık açısından da sağlığını da kazanıyorsun. İyidir yani yeter daha ne olsun ya. Bir de şeyi sorduk, satın almayı sorduk ya abi. Evet. Tarla satın alma meselesini. Hı. Hani orada dönüm fiyatlarını sorduk. Kiralama fiyatları ne kadar? Ya Hani satın alma gücü yoktur belki insana. Ama gelip bir 5 Kiralamalar çok uygun. çok uygun yani. 3-4 bin lira falan. Yani 1000 liraya başlayan bölgeye göre, evet 1000 Yani liraya da 3000 başlayan yani değil. ulaşımına, yoluna, şeye yakın, şehre yakınlığına göre. ne Yani. kadardır? He? Ortalama baksana 3000 lira, 3500 lira, 2500 lira öyle bulursun. Çok rahat bulursun arazi. Dönüm fiyatı. Evet dönüm fiyatı çok rahat bulursun yani. Yani o konuda kiralamak daha mantıklı aslında. Evet. Ya kiralamak çok mantıklı. Yani atıyorum ben şimdi 50 dönüm yer kiralasam ben bir ton çilek sattığımda onun parasını zaten bir sene çıkarıyorum. Çok da şeye gerek yok. Ama sen dersin ben toprak alayım. Yatırım olsun. Hem oradan kazanayım. Zaten toprağın sana bir zararı yok. Bir şey yok. Toprağın İstediği zararı yok. Bak dediğin He. gibi hani 9-10 liralardan aldın. Yani evet, Şu bir şey. anda dönüm fiyatına baktığın Kesinlikle zaman toprak öyle. kendine katıyor. Tabii amorti ediyor yani. Kendine Kesinlikle. çok fazla yani hiçbir zaman normal bak ne euro ne dolar hiçbir şey o kadar altın hiçbir şekilde katlamıyor ama toprak senden bir şey de istemiyor. Şey de yapmıyor. Yerinde durduğu yerde eker biçersen hem kazançlı olursun hem de toprağın değer kazanıyor yani. Teşekkür ederim. Çok Ben sağ olun. teşekkür ederim. Biz teşekkür Benim sormadığım ederiz. sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sağ olun. Geldiğiniz için teşekkür Selam ederiz. göndermek istediğiniz. Bütün Ya tabii ekibimize, takipçilerin herkese dostumuza, selamlar, bizi takip saygılar eden olsun. herkese Her zaman selamlar dediğim gibi söylüyoruz. ne gelirse topraktan gelir. Yine toprağa döneceğiz ama Aynen. biz bu toprağın kıymetini bilelim. Toprağa ne kadar kötü bakarsak toprak da bize o kadar kötü bakar. Biz ne kadar iyi bakarsak toprağa, toprak da bize o kadar iyi bakar. Teşekkür ederim. Rica Çok ederim. sağ olun. Ama isteriz herkesin tarımla uğraşmasını. Özellikle hobi olarak da olsun. Kazanç olarak da olsun. Yapmak isteyenler varsa gerçekten yapabilirler. Herkes kendi gücünce ama tabii ki. Yani bir zorlamadan. domatesi yetiştirip onun kokusunu Hani onu- alıp da birine ikram ettiğin zaman Evet. en mutlu insan sen olursun. Başka bir şey Hayır, değil kendi yani çünkü. bahçenden toplaması, yemen, yetiştirmen çok zevkli ve çok güzel bir şey. Gerçekten. Biz severek yapıyoruz. Teşekkür ederim bugün için. Ben Verdiğiniz teşekkür bilgiler için ederim. de çok Sağ sağ ol. olun. Teşekkür Size ederim. sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Sağ Sağlıcakla olun. kalın. Çok sağ olun. Sağ ol. Allah'a emanet olun.